Video hayatını değiştirdi mi? Kızın bu durum hoşuna gitmiş, adam ayrıldıysa iyi yapmış. Videoyu hiç kaldırtmayı düşündün mü? Evet. Videodan sonra nişanlından bir tepki aldı mı ya da ailesinden yana sorun oldu mu? Nişanlınla neden ayrıldın? Aslında herkes tanıdığı ünlü bir rapçi kendisi. O kimdi? Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Ciddi misin? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Müslüm Atağım. Bugün yanımızda bir yıl önce çektiğimiz unutulmaz videodaki metodaki kız var. Türkiye'yi ikiye bölen kız. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. O videoyu önce bir gösterelim, bir ekrana verelim videoyu. Bakıyorlar. Evet, Türkiye'yi ikiye bölen, Twitter'da trend olan, TT olan, linç yağmuru olan, bir takımın da savunduğu video olan o videoyu sen de çekmiştik. Sen kimsin? Öncelikle kendini tanıt bakalım. Ben İrem, hatta İrem Su. 22 yaşındayım. Antrenörüm. Antrenör. Evet, fizyoterapi mezunuyum ama antrenörlük yapıyorum şu anda. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Biraz fazla merak edildi ama normal işine gücüne giden bir insanım sadece. O video ile ilgili konuşalım o zaman. Video hayatını değiştirdi mi? Yani hayatını etki etti mi? Ne etkisi oldu o videonun sana? Şöyle, ailemden ve hani Ordu'daki akrabalarımdan çok tepki geldi. Hani böyle video var, İrem'in ne oldu falan. Hani ben de böyle bir şey istemiyordum o zamanlar zaten. Ki çok izlendi bayağı zaten. Bayağı TikTok'ta izlendi. 200 milyon, Instagram'da 100 milyon civarı. Yani tüm platforma toplasam 500 milyon oldu herhalde. Türkiye'nin nüfusunu kat kat geçti. Ben bir süre sonra sıkılmıştım kendimi görmekten artık. Çünkü sosyal medyaya giriyorum kendim. Değil mi? Kendim. Her Yeter kaydırmada artık. şey çıkıyordu. Her kaydırmada ve sürekli bana geliyor. Yine buradasın. Ya biraz sıkılmıştım aslında ama. Çok fazla önüne çıkıyor. Evet, çok fazla çıktı çünkü. Keşfetim full ben olmuştum. Bir de çocuklarımdan dolayı, öğrencilerimden dolayı biraz şey oldu. Hani nasıl öğrencilerim görüyor, nasıl tepki alacağım, yorumlar okuyorlar. Onlar yorumları okuyacağı için ben daha çok geriliyordum. Linçleri görecekler diye. Gördüler de bir haberim yok ama güzel bir tepki aldım onlardan. O videoya gelelim şimdi. O anki tepkin neydi gerçekten? Ne hissettin o videoyu? Ben o kalbi çizdiğimde, daha doğrusu çizemediğimde. Bu arada kalbi bir tanesini de çizememişim ya. Vallahi bak, o gün hepsinde yamuk çizmişim. Ben de izledim YouTube Gördün mü videosunu. çizdiklerim? Bayağı o, Gerçekten. arkadaşlar o çizmeme bayağı bir şey yapmışsınız, saydırmışsınız da ya, anlık gelişmiş. Geliştirdim kendimi, şu anda çizebiliyorum da harbiden hiç çizememişim ya. Bu arada o video kız tavlama videosu değil. İnsanların bir gününü güzelleştirme videosu. İnsanları mutlu etme videosu. Biz yaşlısından gencine de yaptık. Hani teyzelerimize de yaptık. Bir tane köpeğe Bir de tane yapmışsın köpeğe, sanırım. evet, bir o köpeğe de çok hoşuma yaptık. gitti. Yani şey videosu değil, kız tavlama videosu değil. İnsanları mutlu etme videosu. Bizim konseptimizi bilenler zaten bizim nasıl videolar çektiğimizi iyi biliyorlar. Bizim çizgilerimizi, sosyal deneylerimiz de var. O çizgiyi gayet koruyarak çekiyoruz, yani onu bilsinler. Videoda hani yüzünü gösterirken böyle bir sanki üzülmüş gibi bir hava var diyorlar ya, öyle onlar öyle yazmış, yani ben öyle demiyorum. Orada yani ne demek istedin o yüzü gösterirken? Aslında her gün biri camıma kalp çizmediği için öncelikle çok şaşırmıştım ama tatlı bir jest gibi düşündüm ve hoşuma gitti aslında. Yani mutlu olmuştum. Teşekkür ettim ama ilişkim vardı o zaman. Ona saygımdan dolayı göstermem gerektiğini düşündüm. Çünkü göstermeseydim ve gülümseseydim bunu erkek arkadaşım o zamanlar ki çok daha yanlış anlardı. O yüzden göstermek istedim. Peki niye sence onu pişmanlık olarak algıladılar o mimiği? Bilmiyorum, belki o an ne yapacağımı bilemediğim için de olabilir. Çünkü o an herkes bana kalp çizmiyor. Bekleyenler var biliyor musun? Yani cama yumruk atsın, kırsın, boğazını kessin falan. Mesela tepkiler. öyle bir tepki versem de işte TC kızı alın tarzı Kesinlikle. tepkiler alacaktım. O yüzden. Bak, ters bir tepki verseydin kesinlikle herkes Kezban diyecekti ve TC Kesinlikle. kızı bu diyecek. Orada ama linçte çok ince bir çizgi var. Yani yüzü göstermenden hani teşekkürler demenden ziyade şeye takılmış herkes. Yani Aldatıyor. maalesef. Maalesef nişanlıyım gibi algılanmış. Şey- Ama yani sen öyle bir şey kesinlikle düşünmedim diyorsun. Yok, asla. Yani göstermeden de gülümseyebilirdim ama benim tamamen oradaki düşüncem bir anda ilişkimdeki insana saygımdı. Onu düşündüm ve yüzümü Ve gösterme şey yapabilirdin gereksinimi değil oldu. mi? Yani yüzüğünü çıkarırdın. Öyle bir düşüncen olsaydı. Ya yapmak ne bileyim, istesem gülerdin. her Yüzünü türlü göstermezdin. şey yapardım. Şunu yapardım, şunu yapardım sana ya da şurada 2 saniye çıkartıp el sallardım. Metrodan çıkabilirdim aldatmak istesem. Peki Twitter'da seni çok linçlemişler. Linçleri okuyalım mı? Senin hakkında ne demişler? Oy. Hem linçleri hem de övenleri. Ay okuyalım. Okuyalım. Hazır Hazır değilim. mısın? Okumuş muydun peki sen linçleri? İlk başlarda böyle bir okudum. Çünkü sürekli akrabalarım, ailem atınca alttakilere bakayım dedim ama bir süre sonra artık sinirim bozuldu. Çünkü kendimi cevap vermek zorunda gibi hissediyorum. Bir de ben böyle şeye çok makaraya alan bir insanım. Dalga geçerdim. Bu iş daha da kötüye büyürdü benim için. O yüzden şey yapmadım. Bir süre sonra bıraktım. Yok, okumayacağım. Evet, gelelim Twitter'daki linçlere. Kocası şu karıyı boşamazsa bir daha delikanlıyım diye sokağa çıkmasın mesela demiş. Kendimi atacağım şimdi şuradan aşağı. Net boşanma sebebi net. Kadın orta kaşını kaldırmış, üzgün bilinç altında, boşan ablacım sen. Üzgünmüşsün ve o an boşanmak istiyormuşsun, boşan diyor. Yani evli de değilsin zaten, nişanlıydın Şu an da. boşanacağım. Peki öyle bir şey var mı? Kadın orta kaşın, orta kaş ne oluyor? Şu ikisini
kaldır. O öyle Bilinçaltında miydi? üzgünmüşsün bu arada. Çok şey yapan var. Mimiklerimi analiz eden Evet. vesaire. Ve ben Ki bir o şey değil tepkiyle mi? yap. Seni çok sempatik bulanların çoğu mimiklerinden dolayı çok beğenmişler. Seni mimiklerden dolayı, mimikten dolayı. Çok mimik kullanan bir insanım. Karım elin adamına şöyle gülümseyecek, anında evine postalarız Ya demiş. kimin evine neyi postalıyorsun şimdi benim ağzımı açtırmayın. Şey de var değil mi? Ataberk Doğan da yorumlamıştı. Evet, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Mağaranızda kalmaya devam edin. Linçlemişti seni değil mi? O da Evet. linçlemiş. Ama sanki bir destekleyen bir Twitch yayıncısı da olmuştu. Sıla Ertaş. Sıla Ertaş da paylaşmıştı. Tek izlediğim yayıncı bu arada kız. Gerçekten çok beğeniyorum, çok tatlı. Kızın bu durum hoşuna gitmiş. Adam ayrıldıysa iyi yapmış. Şimdi şöyle, başka biri gelip bana yolda çok güzel olmuşsun dese bu da hoşuma gidecek. Tanımasam bile bir iltifat her kadının İltifat hoşuna değil mi gider. yani? Erkeğin Evet. de aynı şekilde hoşuna gider. Yani bir camıma kalp çizmiş, nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum ama hoşuma gitti. Bu yalan değil yani. Ama şeyi de söyledin. Tepkini de verdin yani. Ben Kesinlikle nişanlıyım. öyle ve erkek arkadaşımın da bir tepkisi olmamıştı o zamanlar yani. Videoya bir şey dememişti değil mi? Hayır. Hatta çok hoşuna gitmişti. Çok güldü. O zaman hani ilişkinizi video etkilemedi. Seni etkilen o zaman linçler mi oldu? Ya, ilişkimizde bu linçler etkilemedi. O çok farklı bir konu. Anlatacağım sonra da. O kısmı çok merak ediyorum özellikle. Herkes merak ediyor niye ayrıldı diye de. Bu arada nişanı kesin olarak attınız değil mi? Evet, şöyle bir nişan değil, bir kendi aramızda bir söz tarzı. Onun detaylarını da şimdi anlatacağım. Bunlara Ha, cevap verdikten tamam. sonra. Orayı çok merak ediyor. Herkes en çok onu merak ediyorlar. Neden ayrıldı? Niye ayrıldı? Niçin ayrıldı? Kızım ayrılmış. Adam mı? Şayet kız bildiğin aldatmış. Anlatacaklarımdan sonra bu yazdığına çok pişman olacak. Bu yazan kişi. Öyle mi Kesinlikle. diyorsun? Ya nasıl aldatma olarak görüyorlar? Abi tamam hani mimiğinden şey diyebilirler. Pişman olmuş gibi gözüküyor falan. Anladın da aldatma da değil ya. Artık bir samimiyeti ya da bir gülümsemeyi bile aldatma sayıyorsak biz bu ülkede mutlu mesut dolaşmayalım ya da tanımadığın insana merhaba, günaydın. Yok ben zaten şeyi yapmamışım hani sana gelip numaranı almaya, sevgili olmaya tarzı bir şey değil. Herkese yaptığım kalp çizme, günlerini güzelleştirme videosu. Yani. Sen de buna hani kalbi gördün ama nişanlım var. Tepkisi verdin. Teşekkür ettim. Şunu net olarak sorayım. Bu video senin ilişkini etkiledi mi? Şöyle, ilişkimizi hiçbir şekilde etkilemedi. Normal karşıladı ve hatta bunda gurur duydu. Çok güzel bir tepki verdiğimi söyledi. O zamanlar biz gülüp geçiyorduk aslında yorumlara da. Yani bir olumsuz etkisi olmadı ilişkiye. Hiç. Yani olduğu gibi devam etti ilişkimiz. Bitme sebebi farklı bir şey o zaman. Çok farklı bir şey. Ben az önce story paylaştığımda yorumlara biraz baktım. Sana değişmişsin diyenler var. O halimle bazıları benim O değil diyen hesabımı var. bulmuş. Evet, Bulmuşlar mı hesabını? Evet, ben o zaman hesabımı kapattım falan, öyle şeyler de oldu. Fotoğraflarımdaki halimle, videodaki halimi hiç benzetmiyorlardı zaten. He, bu o değil diyorlar. Evet, kesinlikle bu o değil. Ya da metrodaki hali daha güzel, kız çirkinmiş falan. Vallahi bence bu kızı sal gitsin kardeşim. Parmağını üzülerek gösteriyor. Senden memnun değil. Ben çok memnundum ilişkimden. O dönem. O dönem. O dönem çok memnundum. Üzgün falan da değildim yani. Sosyal medya kurbanı mı oldu yoksa adamın kurtuluşu mu oldu? Şöyle soralım, ya da kadının kurtuluşu mu oldu diyelim. Öyle Bence. o derece bir O şey derece diyorsun. bir şey yani. Onun detayını şu an çok merak ettim. Gerçekten oraya geleceğim linçlerden sonra. Birine ait olmadığı belli. Gerçek karakterle bir kadın olsa salak salak gülmezdi. Böyle iyi ki ayrılmış aslanım heykelini dikeceğiz inşallah demiş. Ben buna bir şey söylemek istiyorum. Evet. Biz kadınlar ya da siz erkekler birbirlerine ait değiller. Biz bir mal değiliz. Öncelikle hayatlarını birleştiren iki insan oluyorsunuz. Birbirinize ait olmuyorsunuz. Öncelikle bunun altını çizeyim. Böyle çok yorum gördüm. Kamu Sinir krizi spotu. geçirdim. Feminizm yaşadım. Feminist misin? Yani şu anki kapat. Kaydı kapatalım. Şu anki feminist çok farklı alanlara çekiliyor ya artık. Feministlik artık şeye çevrildi. Erkekler Kadın. kapatılsın. Evet. Buna Şimdi Instagram'dakileri çevrildi. Ben bunu okuyacağım da desteklemiyorum. Instagram'dakiler biraz daha şey. Twitter'da çok büyük bir linç kitlesi var. Twitter'da Evet. direkt idam edelim konusuna geliyor. Yani Twitter'ın kitlesi çok tehlikeli. Değil mi? Çok sıkıntılı. Instagram'dan gelen birkaç tane videomuza linç okuyayım. Linç değil, bu birisi övmüş. Kibarlıktan gülümsüyor. Eğer somursaydı kaba derdiniz diyor. Haklı. Kızın yüz ifadesi, jest ve mimikleri maalesef evliyim diyor. Allah kocasına yardım etsin. Evli değilim. Bu ayrı bir konu. Maalesef de demiyorum orada ama herkes bir şey... Keşke bir psikolog çağırsaydık da mimiğini yorumlasaydı. evet. Gerçekten ne diyor bu mimikte Ne ne olur anlatıyor psikolog diye. getirin. Bir psikolog bize ulaşsın ve bu mimiği yorumlasın. Harbiden Lütfen. öyle mi demiş yani. Niye bu kadar insanlar öyle düşünüyor? Evet, Yusuf diye biri sana bayağı saydırmış. Bu kıza güvenmem. Güvenilir kız. Gülümsemez. Eğer başkasıyla evli ya da nişanlıysan ciddiyetini korumak zorundasın. Bu işin şakası yok. Özür dilerim Yusuf. Beni ne olur affet. Bir daha biri bana kalp çizerse böyle tepki vermeyeceğim. Ya buna ne diyebilirim ki ben şimdi? Yani şimdi sen şöyle o tepkiyi kötü niyetle vermediğini biliyorsun ya. O Ve yüzden biraz mahcup olmuşum. Biri kalp çizmiş.
Utanmışım. Garip bir an. Videoya bir alternatif son çekelim. Olur çekelim. İyi tepki verdiği ve ters tepki verdiği diye iki tane bir alternatif Evet. son. Bir de artık yüzük İnteraktif yok. bir video olabilir yani. Evet. Seyirciler seçebilir atıyorum. İyi tepki versin, kötü tepki versin diye. İkisinin de sonucunu koyarız. Değil mi? İki şekilde. Evet, linçler bitti. Şimdi Instagram'dan bir fotoğraf paylaştık seninle az önce. Instagram hesabından. Instagram Ali Muhsin Atam hesabı. Oradan gelen soru cevaplardaki soruları sana okuyacağım. Evet, Instagram'dan gelen sorular. Oha kader bu. Kesin çıkacak mısınız? Peki ya da seviyor musunuz? Bir şey diyeyim mi? Şu an bak bayağı bir okudum. Şey var böyle. Şipleyenler. Yok sevgili misiniz bilmem ne misiniz diye saçma sapan şeyler sorular yorumları geliyor. çok gördüm. Bunlar zaten karı koca. Bu işte Ha, kurgu değil mi? falan. Evet, bizim o sıra yayınladığımızda şey gelmişti. Bunlar karı koca zaten evli, birbirlerine video çekiyorlar. Şaka evet. amaçlı çektiler diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yoktu. Bu videoda gelen linçlere çevresinden nasıl tepki geldi? Tepkisinden pişman oldu mu? Tepkimden pişman olmadım. Net direkt cevap veriyorum. Yine olsa yine aynı tepki verirdim. Ya da Onu soracaktım sana. Hani yine olsa yine aynısını yapar mıydın? asla sert tepki vermem. Yani Aynı tepki verirdin. normal hayatta evet biraz sinirli ve gergin bir insanım ama Peki o linçleri almamak için yine o aynı şeyi yaşasan yine aynı tepki verir miydin? aynı tepki veririm. İnsanlar, çevremdeki insanlar da bu tepkimi doğal karşıladı, arkadaşlarım, ailem. Ters tepki vermediler. Aynen. Ya benim mahalleme kadar vermişler ve ben Ordu'da yaşamıyorum bu arada. Gerçekten Ordu'da yaşamıyorum. Biri benim... Ordulusun. Evet, Orduluyum. Saraycıklıyım ama orada yaşamıyorum. Çok İstanbul'da. yerde evet orada yaşıyor falan diye vermiş. Bu arada Ordu'ya selam. O kız bu mu la demiş. Baya bir şey var. Benzetmeyenler var. Mesela şu anki halime de Değişmişsin. benzetmezler bence. Sonra adı ne demiş. İrem Su. İrem Su Çelebi değil mi? Evet, İrem Su Çelebi. Abi evlenmiş mi, evli mi ya da sorsana. İşte daha önce evlendin mi, evli misin, değil misin? Daha önce evlenmedim. 22 yaşındayım. Çok erken. Metrodaki kız daha güzeldi, daha sıcaktı demiş. Gerçekten yıllar insanı değiştirir. Fotoğrafı ekrana vereyim şu an ekrandaysa. Kız metroda daha masum ve tatlı bir tipti. Burada biraz tehlikeli gibi. Tehlikeli Şey- misin? Yok ya, tehlikeli değilim ama çok da masum değilim, o kadar da değil diye düşünüyorum yani. Videodan sonra nişanlından bir tepki aldı mı ya da ailesinden yana sorun oldu mu? Nişanlım zaten eve gittiğim gibi aslında anlattım. Dedim böyle böyle bir şey yaşandı. İşte aradım, görüntülü konuşuyoruz. Böyle bir şey yaşadım. Çok komikti. Ha, Böyle bir yayınlamadan tepki önce anlattın verdim. sen ona. Evet. Evet. Ya, yayınlarlar mı bilmiyorum ama gösteriyorlar kamerayı sonradan. Gösterdiğinizde ben okey dedim, hani ne yapıyorsanız yapın. Söylediğimde okey dedi hani. Hiçbir sert bir tepki almadım. Hoşuna gitti. O da güldü. Videoyu görünce de güldü zaten. Ailemden de. Ters bir tepki almadın hiçbir şekilde. Ya, hiç almadım. Ailem Güzel. de okey dedi. Beni suçlamayın arkadaşlar. Benim yüzümden olmamış. Bakın. Yani vicdan yaptırmayın bana. Benim yüzümden bir sorun yok ki. Ayrıca zaten bana hiçbir şekilde bu videoyu kaldırır mısın diye bir şey gelmedi. Ki videoyu yayınlarken Evet. de senden izin aldım. Evet. Yayınlamak için. Kameraya gösterdik, el salladık. Yayınlayabilir miyiz dedim. Okey dedim. Evet, okeyledik. Yani videoyu kaldır da demedi. Bazı kişiler bana demiş ki ya işte milletin şeyini, ilişkisini yıktın. Bunu niye paylaştın? İzinsiz değil. Tamamen izinli çekilen bir video. Biz asla izinsiz video yayınlayamayız. Ama ona rağmen hani ilişkisine bir problem olacağını düşünse ve bana mesaj atsaydı kaldırır mısın diye kaldırırdım. Ne kadar izlensin kaldırırdım. Kaldırılmasını istenmedi. Ben videoyu niye kaldırayım? Değil mi? Bir de böyle bir videoyu niye kaldırtmak isteyeyim ki? Ya ben zaten erkek Sorun yaşamamışsın arkadaşım, ki, he. sorun yaşayacağım bir ilişkideysem. Ya böyle bir insanlar senin ilişkideysem, yerine konuşuyor işte. Evet. Senin yerine karar veriyor. Dönüp derim ki hayır, istemiyorum. Zaten en başından söylerim. İlişkimi biliyor olmam lazım benim zaten. Nasıl biriyle birlikte olduğumu biliyor olmam lazım ki buna izin veriyorum. Halil Bey demiş ki her kalp yapana gülmesin. Tamam Bundan mı? sonra kimseye gülmeyeceğim Halil abi. Beni bu videodan sonra hiç sevmeyecekler, bak ben sana söylüyorum. Bu videodan Biz- sonra o evet. bütün şey gidecek mi? Bütün o masumluk, Sempati. tatlılık falan yok hiç. Erkek Yani arkadaşı olmasaydı kabul eder miydi ya da tepkisi ne olurdu? Bak kabul eder miydi? Neyi kabul eder miydi? Ben orada bir çıkma teklif etmiyorum. Bir kız tavlama videosu değil. Köpeğe de yaptım mesela. Köpekle ben orada ilişkim ister yaşayacak. miydi? Tontiş yaşlı teyzelerimize yaptık. Yaşlı dayılarımıza yaptık. Herkese yaptık yani. Normal insanlara yaptık. Kalp çizme, mutlu olma videosu. Ya şöyle çevirelim bu soruyu. Erkek arkadaşı olmasaydı ne tepki verirdin? büyük ben de kalp yapardım. Yani. Değil ya mi? da Kalp güzel bir şey yapar. yapardım. Evet. Zaten videoda çok şey yaptım. Onlara mesela ya kalp yapıyorlar ya gülüyorlar. Geçiyorlar. Yani buna daha ne yapabilirim ki? Ben de o kalp yapanlara ve gülenlerin yanına gidip numaralarını almıyorum, sohbet etmiyorum, iletişime geçmiyorum. Metro bir de yetişemem zaten yani. Yani. Camı kırıp şey mi yapacağım, numara Gel mı alacağım? buraya. Ne kadar sürelik bir ilişkisi vardı o video sırasında? Evet, güzel bir soru. Geçen senenin 1 Ocağı'nda mı ne yayınladık? Tam bir sene oldu. 2 senelik. 2 senelik miydi? Peki ne kadar oldu ayrılalı?
5 ay. 5 ay önce ayrıldı. Aynen 5 ay önce. Yani 2,5 senelik bir ilişkiydi. Evet, Öyle 2,5 oldu. sene. 2,5 senelik bir ilişkiymiş. 5 ay önce bitmiş. Neden bittiğini de konuşacağız. Eski nişanlısı sana bir şey dedi mi demiş bana. Hayır, hiçbir şekilde nişanlısı veya kendisi ulaşmadı. Hatta biz ona ulaşmaya çalıştık. Hani video ile ilgili çok fazla linçlendiği için açıklama yapması için ona ulaşmaya çalıştık. Bulamadık. En sonunda bir şekilde ulaştık. Ulaştığımızda da zaten sen bitmişti, ayrılmıştınız. Hem bu konuyu konuşman için hem de bu linçlere cevap vermen için bir video çekmeye karar verdik. Çünkü insanlar çok merak ediyordu. O kadar merak ettiniz artık Instagram'dan beni o kadar zorbaladınız ki mecburdum bu videoyu çekmesem bir daha Instagram hesabımı kapattırırdınız o derece. Soruya bak. Kaç kilo vermiş? Bir senede. Bir 10. senede kaç kilo verdin? 10 kilo verdim. 10 kilo. Evet. Ciddi misin? Antrenördün zaten değil mi? Evet. Ablamızın burcu nedir? Başak, Akrep. Başak, Akrep mi? Evet. Yükselenim Akrep. Normal burcum Başak. Ha, burcum Başak. Bu yükselen ben anlamıyorum. Bu Alçalan, yükselen işte artan. bir de şey muhabbeti var ya, şu burçtan erkeklerle olmaz, şu burçtan kadınlarla olmaz. Reis Fenerbahçeli mi sorsana? İnşallah Fenerbahçeli'dir. Fenerbahçeli misin? Özür dilerim. Evet, Fenerlilerden şerefli bir de bu insan. sefer linç yiyeceğim ama Galatasaraylıyım. Galatasaraylı mısın? O günden sonra ilişkilerinde neler yaşandı? Kavga etmişler mi? Hiçbir kavganıza yansıttım yani. Bir kavganın sırasında zaten sen de o videoda yüzük göstermiştin bilmem neydi muhabbeti oldu mu? Ya hiç böyle bir şeyimiz olmaz. Çünkü kendisi zaten şöyle ekranların önünde işte Ekranın biraz önünde birisi. evet tanınan biri olduğu için o böyle şeylere alışık. Tanınan biri. Evet. Bak şu an bomba şeyler gelecek gibi hissediyorum şu anda. Evet, videoyu hiç kaldırtmayı düşündün mü? Evet. Düşündüm. Düşündün mü? Düşündüm. Ama şey olarak değil, hani rahatsız olduğumdan falan değil. Tamamen yine bu işimle alakalı. Çocuklarım yorumları. Ha, linçlerden Aynen dolayı. linçlerden dolayı çocuklarım okuyabilir. Bunun düşüncesi vardı ama sonra Tamam, benimle alakalı değil ama. evet seninle Tamam, alakalı değil işte. kesinlikle. Benimle alakalı değil, bak burada da gördünüz tekrardan. Hiçbir suçu yok bu çocuğun. Linçlemeyin Hiçbir artık. suçum yok. Evet, büyük soruya geldik. Hazır mısın? O büyük soru. Nişanlınla neden ayrıldınız? Şöyle tam olarak nişanlım da diyemeyiz. Çünkü kendi aramızda bir söz gibi düşünelim. Ha, kendi aranızda Aynen. olmuş, anladım. Bu arada nişanlın için tanınan biri demiştin. O kimdi? Aslında herkes tanıdığı ünlü bir rapçi kendisi. Aynen. Herkesin tanıdığı o kadar. Herkes biliyor kim olduğunu. O kadar Ben birisi. söylesem burada pek doğru olmaz o yüzden. Şöyle yapalım. Ben sansürlerim, ben öğreneyim en azından. Merak et. Ben de sır olarak kalacak. Söz. Şey Şaka yapıyorsun. Oha. Allah Allah. Ciddi misin? maalesef diyelim. De senin için bir şarkı yaptın mı? Sanki senin için şarkı geldi gibi. Vay be, hiç tahmin etmezdim onun olacağını. Artık dinlemiyoruz. Ama yani gerçekten de herkesin tanıdığı birisi. Evet, asıl soruya gelelim. Neden ayrıldınız? Neden? Direkt düz söylüyorum. Aldatıldım. Ciddi misin? Yakın arkadaş tarafından. Kızlarda gerçekten bir his vardır ya. Bu işin içinde bir şey var. Bu kızı hiç sevmedim. Muhabbet döner. Zaten ilişkimizin en başından beri o arkadaşına karşı. Yani seni net aldattı kanıtlı olarak eminsin. Bir şey Yani- diyeyim, o kadar videoda şey oldu. Hani sonunda mı aldatılan sen oldun? Evet. Ya şu an zaten bende direkt bitti. Bir şey hissetmiyorum kesinlikle. Yani Bu magazinlere düştü mü aldattı? Düşmemiştir. büyük Yok. ihtimalle. evet, ben sosyal medyayla ilgilenmeyi çok istiyordum ama ilişkimizin Senin influencer olmanı istiyor muydu? İzin veriyor mu? O yüzden seni göstermiyordu. Evet. Kimse bilmiyordu seni. evet. Peki influencer olmak istiyor muydun? Yani istiyordum. Ben video çekmeyi, onları editlemeye, ilgilenmeyi çok seviyorum. Ki onun bazı videolarına falan da böyle canım sıkıldıkça yapardım. Öyle mi? Atardık aynen. Ama kendisi istemiyordu. Şimdi kesin bu şeyler, FBI'cılar, CIA'ciler araştırıp kim olduğunu bulurlar. Ne olur bulmayın. Bulmayın. Lütfen. Yani Yani no. o kısmı çok fazla şey yapmayalım. Sayfa kapandı gitti. Sayfayı kopardık, attık. Öyle düşünün. Yani influencer olmak istiyordun ama. Evet. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Biz senin kullanıcı adını ekrana verelim. Neydi kullanıcı adın? 2 i var. İrem Su İrem Su Celebi. Çelebi. Tamam, ekrana veririz zaten. Aynen. Destek Evet. olmak isteyenler varsa Instagram hesabından sana destek olabilirler diyelim. Sen aldatıldığın için direkt her türlü haklısın. Haklıyım. Gerçekten haklıyım. Beni linçlediğiniz için pişman olacaksın. Linçleyenler, nişanı neden attı diyenler, fırsat o şu bu diyenler aldatılmış. Ve onun en yakın arkadaşı değil mi? Evet. Aşkım saçmalama, o benim kankam dedi kişi mi? Haha, aynen. Tamam. Peki nasıl öğrendin? Aldatıldığını nasıl öğrendin? Konserinin olduğu yerde, yani konserin aslında oldu, gitti. Başka Kuliste bir mi şehirde. yoksa? Konseri vardı. O şehir dışındaydı. Ben gitmemiştim Evet. ona. Bazılarına gidiyordum. O konserine gitmedim. Bir gece daha uzattı orada kalma işini. Kıllandın. Biraz kıllandık. Sonra geldi. İşte mesajlarımı zaten geç cevap veriyordu o zaman. Şansaki fotoğraflardan birini silmeyi unutmuş galerisinde.
Şaka yapıyorsun. Ben de fotoğraf çekilmiştim telefonda ve yanlışlıkla gördüm. Yani tamamen Tam yeni enerji bir poz olarak beni oraya yönlendirdi galeri. Sonra ortaya çıktı. Aynen. Döküldü mü sonrasında? Yakaladığım fotoğraf da zaten şey değil bu, hani arkadaşımın normal fotoğrafım denilebilecek öyle bir denecek fotoğraf. bir fotoğraf. Evet Oo. değil. O yüzden Buraya bir set edit yapmanız lazım arkadaşlar. Ne diyelim, hayırlısı olmuş diyelim ya. evet ya. Düşünsene belki onunla iyi evleneceğim deneler. mesela. Yani Evliyken mi evlendikten sonra yapsaydım? aldatsaydı. Hı, O evet. da var yani. Peki seninle barışmak istedi mi? Özür diledi mi? Zaten o sıra sevgililermiş onlar. Evet. Takılma falan da değil. Bayağı sevgililermiş benimle olduğu ilişki süre zarfı içinde. Belli bir kısmında. Biz ayrıldıktan 2 ay sonradan sürdüğünü biliyorum. Ama sonra bitirmiş. Bitirdikten sonra bir arama Döndü. vesaire şeyler oldu ama tamamen no. Süründürdüm diyorsun. Ya süründürmek de değil ya. Hayatımda böyle iğrenç insanların yanımdan bile geçmesini istemediğim için no. Direkt cevap dahi vermedim. Bana ulaşabilecek bir alan da yok artık. Düşünür müsün affetmeyi ileride peki hiç? Yok. Asla diyorsun. Bitti. Kırmızı Kapandı. çizgilerim biraz keskin. Bu tarz şeyler de kabul edemem yani. Hani arkadaşlarından vesaire dolaşmaya çalışıyor Dolaşmaya ama ben çalışıyor. evet bunu istemiyorum. Şarkılarla ulaşmaya çalışıyor mu? Yorum yapmayacağım buna. Hayır. İstediğini vermeyeceğim. Birazcık bir kopya verseydik ya. Yok. Herkesin merak ettiği soruyu sorduk. Cevabını aldık da. İrem Su, sonuca gelirsek videodan dolayı ayrılmamış. Videodan dolayı nişanı atmamış. Kendi aralarında olan nişanı. Aldatıldığı için ayrılmış. Üzücü bir sebep. Senin adına üzgünüm tekrardan. Tamamen video ile alakasız bir olay. Linçleyenler için de umarım linçleyen kişiler sonucunda böyle bir şey olduğundan dolayı o linçlerinizden pişmansınızdır en azından. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Hani demiştik ya alternatif son. İki farklı senin terslediğin veya yüzüğün olmadığı şekildeki farklı şekilde bir iki alternatif son çekelim mi? Metroya gidip. Ne dersin? Ne olur. Onu ya videonun içine eklerim ya shorts bölümüne eklerim ya da Instagram'a oradan bakarsın. Teşekkür ederim. Hem açıklamama izin verdiği için kendime. Rica ederim. Hem Hoş de geldin, böyle hoş bulduk. hoş gördük. Teşekkürler. Yani güzel bir videoydu benim için. Güzel bir anısı var. Linçleriyle de, övgüleriyle de hoştu. O zaman alternatif sonlara geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. Çok güzel bakıyor bana. Baktım mavi